cemaat içi meselelerin burada konuşulması, tarikat içi meselelerin burada konuşulmasının toplumda hoş karşılanmadığını görüyoruz. Bir hoca bunu söylüyor, bir hoca bunu söylüyor. Kendi aralarında anlaşamıyorlar. Videoların altına hocam senin sayende namaza başladım yazanlar oluyor. Fakat teşekkür ederim hocam sizin sayenizde dinden çıktım diyen olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sosyal medya dediğimiz ortam her türlü insanın olduğu, yani 5 yaşında çocuk, 20 yaşında delikanlı, 60 yaşında amca, Müslümanı, Hristiyanı, dolayısıyla çok geniş bir insan profilinin barındığı bir yer. Burada konuşurken kullandığımız kelimelerde çok dikkatli olmalıyız. Özellikle İslam'a hizmet etme gayesiyle bu işi yapan insanlarda, abilerimizde, kardeşlerimizde, hocalarımıza bu hususta çok dikkat etmelerini tavsiye etmek lazım. İbn Abidin rahimullah bir risalesinde hilalin subutuyla, işte Ramazan-ı Şerif ve bayramın subutuyla alakalı bir risalesi var. Burada şöyle bir şeyden bahsediyor. 1800'lü yıllar, yani Hicri 1200'lü yıllarda memleketin kadıkudatı, yani valisi Ramazan-ı Şerif'in hilalinin sabit olduğunu, dolayısıyla insanların oruç tutması gerektiğiyle hüküm veriyor. Bazı Şafii mezhebinden insanlar hilalin subutunun gerçekleşmediğini, dolayısıyla oruca başlanılmaması gerektiği yönünde bir kanaat bildiriyorlar. Bu mesele uzuyor, tartışmalar oluyor ve en nihayetinde bu mesele halka iniyor. Halk kendi arasında bu konuyu konuşuyor oluyor. İşte bugün oruç tutulacaktık, tutmayacaktık. İşte bayramda da aynı ihtilaf oluyor. Bugün bayram namazı kılalım diyorlar. Şafiler hayır kılmayız diyorlar. Bazı Şafiler tabii. Onlar ertesi gün kılıyorlar. İbn Abidin rahimullah, yani bu hadiseyi anlatma sebebim şu. İbn Abidin rahimullah şöyle buyuruyor. Bizim kulağımıza geldi ki çokça insan avamdan bu sebepten dolayı irtidat etti. Yani dinden çıktı. Bakın bahsetmiş olduğu konu fıkhi bir ihtilaf. Ramazan-ı Şerif bugün sabit oldu veya yarın sabit olacak. Bayram bugün sabit oldu veya yarın sabit oldu. Bu meseledeki hocaların, ulemanın ihtilaf etmesinin halktaki karşılığı dindeki bir eksiklik, dindeki bir noksanlık. Yine kendi ifadesi İbn Abidin'in alay malzemesi yaptılar bunu diyor. İşte bu hocalar, bir hoca bunu söylüyor, bir hoca bunu söylüyor. Kendi aralarında anlaşamıyorlar. Dolayısıyla bu nedenlerle bir takım insanın dinden çıkacağını anlıyoruz. Bu 1800'lü yıllarda böyleyse, Osmanlı'nın hakim olduğu bir coğrafyada böyle bir vaka olduysa günümüzde iyi düşünmek lazım. Özellikle hocaların iyi niyetlerle, halis niyetlerle birbirini tenkit etmesi, birbirlerine yüklenmeleri, cemaat içi meselelerin burada konuşulması, tarikat içi meselelerin burada konuşulmasının toplumda hoş karşılanmadığını görüyoruz. Çok insanı dinden soğuttuğunu, çok insanın İslam'dan bu sebeple uzaklaştığını biliyoruz. Şimdi sosyal medyada hizmet eden hoca kardeşlerimizde, arkadaşlarımızda şöyle bir şey var. Bir video çekiyorsun, bir şey paylaşıyorsun. 100 kişi namaza başlıyor, 1000 kişi Müslüman oluyor. İşte 500 kadın kapanıyor. Ne kadar büyük bir fazilet, ne kadar büyük bir hizmet. Doğru, maşallah. Eğer niyetimiz halisse gerçekten de öyle. Fakat peki kaç kişiyi dinden çıkardık? Kaç kişiyi İslam'dan uzaklaştırdık? Bunun da hesabını tutmalıyız. Şimdi videoların altına hocam senin sayende namaza başladım yazanlar oluyor. Fakat teşekkür ederim hocam sizin sayenizde dinden çıktım diyen olmuyor. Bu insanlar size küfür edip bir daha sizin videonuzu izlemeyerek çıkıyorlar. Dolayısıyla siz bunların varlığından haberdar olmuyorsunuz. Sizin bunların varlığından haberdar olmamanız bu insanların olmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla yani İbn Abidin rahimullah'ın bu risalesini okurken hatırıma geldi. Özellikle hocaların birbiriyle atışmaları, dini konuların her yerde konuşulması, tartışılması, halkta yansıması bunun çok kötü oluyor, çok ağır oluyor sonuçları. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.